Arkadaşlar merhaba. Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde bugün sizlerle anlaşılır yazım tekniğini konuşuyoruz, müzakere ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde yazım planının nasıl olması gerektiğini ve yazacağımız metne dair bir şema oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaşmıştık. İşte bugün de yazarken insanların anlayacağı, kendimizi ifade etme noktasında en verimli ve en iyi sonucu alabileceğimiz yöntemin ne olduğunu Warburton'un bu bölümden hareketle tartışacağız. Şimdi burada Searle'den bir alıntı var. Anlaşılır bir biçimde anlatamazsanız kendiniz anlamazsınız ifadesi kullanılmış. Aslında bir kimse bir konuyu anlaşılır bir şekilde anlatamıyorsa o konuyu kendisi bütün boyutlarıyla anlamamıştır. Çünkü dil bize öyle bir yetkinlik verir ki eğer konuyu anlamışsak konuyla ilgili okuduğumuz metinlerden daha farklı bir şekilde bir açıklama metodu geliştirebiliriz. Zira bir metni okurken yazarın bir açıklama biçimi vardır ve biz bu açıklama biçiminden hareketle yazarın derdini, amacını anlarsak o zaman ona dair hem yazarın açıklama biçimine sahip oluruz hem de anlamışsak kendimizin de bir örneklemi, bir açıklama biçimi ve açıklama metodu oluşmaya başlar. Ama bunun temel noktası nedir? Anlamaktır. Eğer anlamazsak hem yazarın oradaki sorunu ele alış şeklini anlamayacağız hem de anlatırken karmaşık ve girift bir noktaya doğru ilerlemiş olacağız. Ve bunu nereden anlıyoruz aslında? Eğer dinlediğiniz ya da okuduğunuz metinlerde temel bir örüntü, temel bir akış yoksa o zaman o metinlerde meseleyi ele alış tarzında temel noktalar anlaşılmamış anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi felsefi bir düşünceyi anladığınızı gösterebilmenin bir yolu da o konuda anlaşılır bir biçimde yazmaktır. Yani eğer siz felsefeyi anlamışsanız ona dair analitik bir metin ortaya koyma noktasında da bir beceriniz, bir tecrübeniz olacaktır. Ve yazınız muğlak ve izlenimci ise yani temel tasviri bir değerlendirme yapıp geçiyorsanız konuyu kavradığınızı ve bütün boyutlarıyla anladığınızı okuyucu orada göremeyecektir. Ve bu sadece sizin anlamadığınızı gösterdiği gibi okuyucunun da meseleye kavraması ve anlaması noktasında da büyük bir engel olarak ortaya çıkacaktır. Şimdi bunun şöyle de bir zararı var. Biz bir konuyu anlatırken bütüncül bir bakış açısıyla meseleyi izah edemezsek karşımızdaki insanın aslında anlam bütünlüğünü de bozmuş oluyoruz. Niye? Hem kendimiz anlamıyoruz. Kavramları muğlak ve yanlış yerlerde kullandığımız için karşımızdaki insanların da meseleyi anlamasına engel olmuş oluyoruz. Ve burada yine bir alıntı var. Bulanıklık yetersizliğin sığınağıdır ifadesi var. Eğer biz yeterince anlamışsak anladığımız şeyi açık, anlaşılır ve net bir şekilde izah edebilmemiz gerekiyor. Şimdi yazmaya oturduğumuz zaman yalnızca demek istediklerimizi söylemeye ve daha fazla hiçbir şey söylememeye, amacımıza hizmet edecek en basit sözcükleri kullanmaya ve elimizden geldiğince az kullanmaya yemin ederim diye yine bir alıntı var. Nasıl yazılır ve nasıl kötü yazılır başlıklı bir metinden. Şimdi burada da şunu özellikle vurgulamak lazım. Felsefeyi anlaşılır bir şekilde yazmak demek onu basitleştirmek midir? Yani burada siz basitleştirmeyi mi kastediyorsunuz? Basitleştirmek değil. Bakın anlaşılır yazmak başka bir şey. Konuyu basitleştirmek başka bir şey. Şimdi tabii ki kimi zaman konuyu basitleştirerek anlatabiliriz. Ama bu felsefi bir açıklama biçiminden ziyade karşımızdakinin o karmaşık meseleyi anlama düzeyini aşama aşama bir sonraki noktaya getirmek için kullanılabilir. Özellikle bunu derslerde ya da işte yeni felsefe okumalarına başlayan arkadaşlarla yaptığımız tartışmalarda ortaya koyabiliriz. Ama konuyla ilgili okuması olan arkadaşlarımızla yapacağımız müzakerelerde felsefeyi basitleştirmek değil, tam tersine kendimizi anlatma noktasında kavram netliğini sağlamamız gerekir. Sonrasında mantıksal tutarlılık ve ondan sonra da karşımızdaki insanlara bu noktada nasıl bir yöntem ve usul izleyeceklerine dair bir çerçeve çizebilmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü biz önceki müzakerelerimizden hareketle okumayı, eleştiri kabiliyetini ve son noktada da yazma noktasına gelmiştik. Belli bir birikim ve tecrübeyle bunu elde etmiştik. Şimdi biz elde ettiğimiz tecrübelerden, konuyla ilgili yaptığımız detaylı çıkarımlardan hareketle karşımızdaki insanlara bir problemin nasıl anlaşılacağını ve bunun farklı yönlerinin neler olduğunu, kavramsal haritanın nasıl oluştuğunu, mantıksal çıkarımların nereden nereye geldiğini izah ediyoruz. İşte bundan dolayı da biz konuyu
aslında basitleştirerek değil, açımlayarak ve anlaşılır bir tarzda ifade etmeye çalışıyoruz. İşte bunun temelinde de meseleyi derinlemesine anlamak yatıyor. Derinlemesine anladığımızda konuyu daha basit anlatma imkanına da sahip oluruz. Yani derinleme anlama daha açık ve daha şeffaf bir şekilde anlatmayı bize kazandıracak en önemli unsurdur. Yine Warburton'un burada bir alıntısı var. Alıntıya göre bir matematik ya da felsefe yazarı sisli bir derinlikle yazıyorsa saçmalıyor demektir. Neden sisli bir derinlikle yazıyorsa saçmalıyor demektir? Şundan dolayı arkadaşlar. Felsefedeki o berraklığı sağlayan kavramsal ve yöntem açısından netliğin olması, devamında da bu kavramlardan, bu yöntemden hareketle ulaştığı sonuçların net bir şekilde ifade etmesidir. Eğer bulanık bir tarzda ortaya konuluyorsa bütün kavramlar ve delillendirmeler, o zaman burada felsefi bir yazımdan bahsetmemiz de zorlaşıyor arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler anlaşılır yazılı yazmayı zahmetsizce bir şekilde ortaya koyabilirler. Ama bazıları, yani büyük çoğunluk, bunun için belli bir çaba göstermek zorundadır. Ve daha anlaşılır yazı üslubuna ulaşmamıza yardım edecek temel kılavuzlar da vardır. Yani yazım tekniğiyle ilgili yapılması gereken bir takım hususlar vardır. Bunlara riayet ettiğimiz zaman süreç içerisinde o tekniğin bizde belirgin bir şekilde meleke haline, yetenek haline geldiğini de göreceğiz. Şimdi teknik yoksa eğer biz karmaşık bir sistem içerisinde ilerlediğimiz zaman yazdığımız metnin de açmak istediğimiz, ifade etmek istediğimiz şeyleri anlatma noktasında yetersiz olduğunu göreceğiz. Onun için de ne diyor? Önceki videomuzda da ifade ettiğimiz gibi bir yazım planı oluşturma ve bu plana göre okumalarımızı sınıflandırma, sonrasında da yazım aşamasına geldiğimiz zaman anlaşılır ve açık bir ifade tarzında neler yapmamız gerektiğini ortaya koyma şeklinde bir sistem izlemeliyiz diyor. Warburton burada George Orwell'dan yazım tekniği ile ilgili 6 temel kuralı alıyor. Bildiğiniz üzere George Orwell yazım tekniği ile ilgili bir takım eserler de kaleme alıyordu. Neden yazıyorum da bunlardan bir tanesiydi. Bunu da sizlerle beraber müzakere etmiştik. Linke tıklayarak videoya erişebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle bu bizim için önemli. Abone olmanız, paylaşmanız ve yorumlarınız kanalımızın daha geniş kitlelere erişmesi noktasında büyük katkılar sağlayacaktır. Onun için de şimdiden teşekkür ederim. Şimdi Orwell'ın 6 kılavuzuna baktığımız zaman ilkinde şunu görüyoruz. Bir mecaz, teşbih ya da basında görmeye alışık olduğumuz başka bir söz sanatını asla kullanmayın diyor. Yani eğer meseleyi anlatmak istiyorsak meselenin kendi bağlamı içerisindeki kavramsal yapısına dikkat ederek konuyu vermemiz gerekiyor. İkincisi, kısa bir sözcüğün iş gördüğü yerde uzun sözcük kullanmayalım. Bazen biz Türkçe içerisinde işte klasik dönemden kalma Osmanlı Türkçesi ifadeleri ya da günümüzde kullanılmayan bir takım daha ağır anlaşılması güç ifadeleri kullanabiliyoruz. Aslında bu meselenin anlaşılmasından çok anlaşılmamasına katkı yapıyor. Tabii şöyle düşünebiliriz, yani bu dilde bir zenginliktir. Tamam, kullanabiliriz ama eğer biz meselenin anlaşılmasını istiyorsak daha anlaşılır bir ifade tarzı kullanmamız lazım. Ama sanat ya da işte edebi bir metin yazıyorsak o zaman oradaki tercihimizi buna göre yönlendirebiliriz. Şimdi bir sözcüğü kesip atmak mümkünse, kaldırmak mümkünse onu da kaldırmamız gerekiyor George Orwell'a göre. Yine etken çatı kullanabildiğiniz yerde edilgen çatı da kullanmayın deniliyor. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bir cümleyi anlarken edilgen çatı kullandığımız zaman cümlenin göndergelerini anlamamız, temel referans noktalarını kavramamız zorlaşıyor. Onun için etken çatıda neyin nereye gittiğini daha iyi anlayabildiğimiz için bunu tercih etmenin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Gündelik dilde kullanılan, yani yaygın bir kullanımı olan ifadenin teknik tabirini kullanmak yerine o yaygın tabirini anlaşılır bir metin inşa etme noktasında kullanmak, tercih etmek daha verimli olacaktır diyor. Son olarak düpedüz barbarca bir şey söylemeden önce bu kurallardan birini çiğneyin ifadesi var. Yani karşımızdaki insanlara anlaşılmaz, zor ve zorlu bir ifade ortaya koyacağımıza yukarıdaki kurallardan bir tanesini aşarak, onları paranteze alarak daha anlaşılır ve daha açık bir metin ortaya koyma noktasında tercihte bulunabiliriz diyor. Şimdi ben bugünkü müzakeremi de burada bitireceğim. Sizin yazım tecrübenizde zorlandığınız ya da ifade etmekte güçlük çektiğiniz noktalar neler? Ya da yazım tekniğiniz konusunda bir yönteminiz var mı? Varsa bunu nereden aldınız? Ona dair de eğer görüş ve yorumlarınızı paylaşırsanız yine ileriki müzakeremizde o metinlerle ilgili de analizler yapabiliriz. Paylaşımlarınız, desteğiniz ve katkınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.